Arkadaşlar şimdi bu çantayı size yapacağım. Şu şekilde iplikle değişik, ben fermuar dikmedim. İsterseniz siz şu araya şöyle fermuar dikebilirsiniz. Ben dikmemeyi tercih ettim. Değişik olsun dedim. Şu şekilde örmüş olduğum çanta sapları var. Onları taktım. Şu kısımlara kuş gözü taktım. Şuraya düğme taktım. Böyle değişik bir çanta yaptım. Ve bu çantanın yapımında arkadaşlar 4 boy kağıt kullanıyorum. En küçük boy 2 santimde başlayacak. Ve bu böyle birer santim arayla devam ediyor. Zaten bunlarla ilgili dökümleri videonun içinde paylaşacağım. İlk kağıdımın ölçüsü şöyle arkadaşlar. Eni 2 santime, şöylesi 9 santim. Bunu şu şekilde hesaplıyorum. Eninin 4 katının bir fazlasını alıyorum. Yani 2'yi 4 ile çarptığım zaman 8 ediyor. Bir fazlası 9 ediyor. Kağıdımı kestikten sonra koli bandımı, şeffaf koli bandımı açıyorum ve arkadaşlar bantlıyorum. Şimdi bunu her seferinde göstermemin sebebi, dediğim gibi, kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek böyle ufak bir gösteri yapıyorum. Dileyen bu kısımları atlayabilir. Şimdi bantladıktan sonra şöyle fazlalıkları içe doğru katlıyorum. Sonra diğer yanındaki fazlalığı katlıyorum ve katlama şeklim, bantlama şeklim bu oluyor arkadaşlar. Şimdi katlıyorum. Katlamak için ne yapıyorum? Şöyle boylamasını ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu ortadan şöyle ikiye katlıyorum. Arayı kırıyorum. Açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklimiz bu arkadaşlar. Daha önceden kağıtlarımı hazırladığım için size daha büyük kağıtlarla ve farklı kağıtlarla göstereceğim. Şöyle sadece şu göbeği, tabanın göbeğini göstermem yeterli olacaktır. Çünkü bunun dışındaki bölümler arkadaşlar şeritlerden ibaret olacak. Onun için şöyle yapıyorum. Elimdeki bunlar, bu farklı elimdeki mevcut kağıtları kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 tane kağıt aldım. Birini alttan, birini üstten bu şekilde geçiriyorum. Şöyle arkadaşlar, şuralardan bir yerden başlıyorum. Şöyle ortalardan bir yerden başlayacağım yapmaya. Şu şekilde. Şu şekilde. Şimdi bir tane daha karikatür dergili alıyorum. Onu da buradan bu şekilde geçiriyorum. Şimdi hepsini tek tek göstermiyorum arkadaşlar. Sadece önemli olan bölümleri göstereceğim. Geri kalanları zaten siz tahmin edersiniz. Diğer videolarıma göz atarsınız. Şimdi ben kağıtlarım olmadığı için arkadaşlar küçük bir şey yapıyorum. Siz isterseniz bunların boyutlarını büyüterek istediğiniz genişlikte, büyüklükte çanta yaparsınız. Adet zaten aynı olacaktır. Sadece değişen kağıdın ölçüsü olacaktır. Arkadaşlar bir de şöyle ortalardan başlamamın sebebi şu kenar birleştirmenin kolay olması için. Şu şekilde. Şimdi buradan şöyle bir tane daha takıyorum ve köşeyi yapayım. Hemen. Bakın. Bakın arkadaşlar, şu köşeyi yapıyorum şöyle. Şuraya kadar geldim. Şu köşeyi yaptım. Şu beyaz şöyle, şu gümüş şu. Şimdi buradan bu şekilde aşağıya iniyorum. Bakın şu köşeyi yaptım.
Şimdi burada iç içe geçmiş 2 tane kare olacak. Şu ara açık. Buradan bu şekilde yukarıya çıkacağım. Şöyle. Şimdi bir tane beyaz alıyorum. Böyle iniyorum aşağıya. Bakın. Şimdi buradan böyle şu şekilde. Bakın şurası oldu. Dikkat ettiniz mi? Şu kısmı yaptım. Şimdi şu ara açık. Buradan beyaz kağıtla dışarıya çıkıyorum. Şu vaziyette. Ve arkadaşlar böyle zikzakımı yaparak devam ediyorum. Bakın 1 2 3 dördüncü de köşe yaptım. Bakın 1 2 3 dördüncü de köşe yaptım. Sonra buraya bir köşe yaptım. İkinci köşeyi buraya yaptım. Buradan böyle geleceğim. İkinci köşe, üçüncü köşeyi yapacağım. Dördüncü köşeyi yapacağım ve gelip burada birleştirme yapacağım. Arkadaşlar bakın. Tabanı yaptım. Tam şurada birleştireceğim. Bakın şurada birleştireceğim. Birleşmeyi şöyle yapıyorum. Şu son taktığımın katını açıyorum. İkisini bir yakalıyorum. Ve arkadaşlar şu aradan bakın şuradan içeriye bu ikisini birden geçiriyor. Şöyle bu şekilde geçiriyor. Şimdi arkadaşlar bunu birleştirdim ya. Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı şu araya. Arkadaşlar isterseniz bunları tutkallayabilirsiniz. Daha sağlam olur, çıkmaz. Döndürüyoruz. Bunu da şuraya yerleştiriyoruz. Tutkal sürüp böyle takabilirsiniz bunları. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tabanı yapmış oldum. Bakın şu benim yapacağım küçük, bu büyük, normal boy. Şimdi bir de bunların içine bu şekilde arkadaşlar kareler yapacağız. Bu kareleri yapmak için de bu kareleri şöyle yapıyorum. Şu benim katladığım kağıt arkadaşlar. Normal katladığım kağıdı şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Böyle böldüm. Sonra yarısını alıyorum. Yarısını şöyle ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım bu iki yanı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi kestiğim diğer parçayı aldım. Onu da arkadaşlar şu aradan içeriye geçirdim. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp arkadaşlar şu aradan şuradan içeriye geçiriyorum. Şu şekilde. Bu şekilde geçiriyorum. Evet. Bu şekilde geçirdim. Böyle arkadaşlar şu şekilde tam buraya 8 tane minik kare yapacağız. Bir de üst katmanlarını yapacağız. Yani şeritlerini yapıyoruz. Dedim ya bu çantada başka bir şey yok. Sadece şeritlerden oluşacak diye. Böyle bir desenli, bir düz olacak şekilde zikzak yapacağız arkadaşlar.
Şöyle. Dediğim gibi bunların resimlerini çekeceğim. Hem ölçülerini hem kaç adet kağıt taktığımı gösterir bir liste hazırlayacağım. Ve o listeyi sizinle videonun içinde paylaşacağım. Bu arkadaşlar bildiğimiz zikzak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar böyle zikzak yapıp gideceğim. Arkadaşlar bakın. Şeritlerin hepsini göbeği yaptım. Şeritleri yaptım. Hepsi bitti. Şimdi şunlar minik karelerimiz. Şimdi bunlara dikişe geçmeden önce arkadaşlar şu kenar kısmını birleştirerek şöyle bunları çember haline getireceğim. Çember haline getirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şu şekilde yakalıyorum ve şu aradan arkadaşlar şu aradan içeriye geçirdim. Bunu şöyle çekiyorum. Bunun bir tanesini bu tarafa, diğerini bu tarafa yatırıyorum. Arkadaşlar bu tarafa yatırdığımı şu araya yerleştiriyorum. Bunları tutkallayabiliriz. Tutkalladığımız zaman zaten tam anlamıyla yapışır ve çıkma durumu olmaz. Döndürüyorum. Arkadakini de bu araya yerleştiriyorum. Bunları tutkallayabiliriz. Arkadaşlar bütün bu şeritleri bu şekilde çember haline getireceğiz. Bunun dışında bir de şöyle küçük parçalarım var ya arkadaşlar. Bakın şunlar var. Şöyle çantanın ağız kısmına sokacaklarım. Bunların da şu kenar kısımlarını şu kısımla şu iki başı kapatmam lazım. Onun için ne yapıyorum? Şu normal katladığım kağıdı ortadan bu şekilde ikiye bölüyorum. Bir tanesini alıyorum. Şu aradan arkadaşlar şöyle başlarını kapatacağım. Bu sivri kısımları. Şöyle içeriye geçirdim. Şöyle döndüm. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp şu araya yerleştireceğim. Şu şekilde. Şöyle yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu oldu.